Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Şöyle böyle. Şöyle, çok yaşa. çok Çok yaşa. Hep beraber. Yani 5 milyon yen muhasebecinin senelik ortalama maaşı yetiyor mu peki bu paralar? Ama gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman normal diyebilirim, öyle çok aşırı bir şeyi yok. Japonya'nın şu an için en önemli sorunu ne onun gözünden? そうですね、子供を育てていく上で Senelik 6,5 milyon yen kadar. Yetiyor mu peki Tokyo'da 今 yaşamak 東京 için? に住んでいますか？ 1 milyon yen kadar alıyoruz ayda dedi Güzel. toplam. Herhalde yetiyordur sormamıza gerek. Japonya ekonomisi hakkında neler düşünüyor? Kendisinde dükkanı varmış. Japon kızları hangi yabancı erkeklerini daha çok beğeniyor diye bir tane sorun var. Ukrayna ve Türk erkeklerinin yakışıklı olduğu hakkında popüler bir görüş var dedi. Hayırlı seçimler abi. Hadi bakalım. Günün ilk talihlisi. Afiyet olsun. 全銀銀丸スグルドゥンセネシニヨラ Seçim zamanına denk geldik. Seçim zamanına denk geldik. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Shibuya'dayız. Tam da seçimlerin olduğu zamanlardayız. Bugün çok güzel bir videonun başlangıcını yapıyoruz. Japonlarla biraz dertleşeceğiz. Biraz konuşacağız. Japonların sorunlarını konuşacağız. Tam da seçim zamanı. İyi bir video olacak. Konuklarım var. Güzel konuklarım var. Lokum denetçiyiz. Genel olarak bu videoda şunu göreceksiniz arkadaşlar. Yaptığım iş benim Japonya'da rehberlik. Tur düzenliyorum, gezdiriyorum. Sizlerden gelen turlarda da, sosyal medyada da en çok bana sorduğunuz soruları ben bugün Japonlara konuklarımla birlikte soracağım. Tam da Hachikanlardayız. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın şimdiden. Konuklarımın yanına geçiyorum. Çok kalabalık. Biraz da sıcak bir hava var. Bir tane konuğum vardı. Bir tane konuğum kendisi gelmek istedi. Bugünkü konuklarım Ayşe Hanım. Merhabalar, ben Ayşe. Hoş geldiniz. Bir tane daha konuğum var bugün. Konnichiwa. Takahashi desu. Takahashi-san da Ayşe Hanım'la birlikte Human Akademi'de çalışıyor. İş arkadaşı. Kendisi de bugün konuk oldu videomuza. Ayşe Hanım'ı biliyorsunuz videolardan, daimi kanalın düzenli konuklarından. Bilmeyenler için Ayşe Hanım kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki, ben Ayşe. Human Akademi Japonca Dil Okulu'nda 5 yıldır çalışıyorum. Japonya'ya geleli de yaklaşık 8-9 yıl kadar oldu. Önceki videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Teşekkürler. Kısa ve öz konuştu. Takahashi, sana da soralım. Kendisi ne iş yapıyor? Sizinle birlikte çalışıyor. 仕事の内容は何ですか？ヒューマンアカデミー日本語学校で学生を募集しろ仕事をしてます。 Öğrenci alım departmanında. O da benimle aynı işi yapıyor. Benim yetişemediğim birkaç tane Türk öğrenciye kendisi de yardımcı oldu. Onun dışında başka ülkelerden öğrencilere de yardımcı oluyor. Genelde İngilizce konuşanlara yardımcı oluyor kendisi.英語話してます。Okey. Arigatou gozaimasu. Biraz Japonlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. Japonya'nın sorunları hakkında, Japonya'nın sorunları hakkında biraz konuşacağız Ayşe Hanım. Önceki sevilen videolarımızdan bir konsepti daha getirdim. Lokum denettireceğiz. Lokum bakarimasu. Takahashi-san da lokumu biliyor. Filmlerden, dizilerden bir şeyler söyletmeye çalışacağız Japonlara. Aman Ali, Rizabey, Aguzimizm, Tadi, Kakmasin. Japon avına çıkalım Ayşe. Çıkalım. Japon avına çıkalım hadi bakalım. Az önce Takahashi-san şey dedi bu arada. Gençlere sorun dediniz ama gençler büyük ihtimalle anlamayacak bu siyasetten falan, bilmezler onlar dedi. Genç yaşlı herkese soracağız. Tamam. Burası biraz turistik bir bölge. Evet, Kimaşo. Kimaşo. Bir abi burada konuşuyor. Hayırlı seçimler abi. İnşallah bol bol oy alırsın diyeceğim de adamı tanımıyorum. Önce meşhur kavşağımızdan bir geçelim. Bak kalabalığa bak. Sürekli ekonomi diyor. Ona mı sorsaydık acaba? Ne düşünüyorsunuz ekonomiyle ilgili diye? Ekonomi mi? Japonya'nın sorunu, ya öncelikli sorunu Takahashi-san'dan başlayalım. Ekonomi mi? 一番の問題、そうですね。経済は今、日本はあんまり元気ないと思います。 Ekonomi çok iyi değil dedi. Japon'un gözünden hemen öğrenmiş olduk. Bizim kanal biraz pataküte, arada böyle şaşırmalar olabilir. Pataküte'nin Japoncası yok galiba. Küni mi diyorlar? Küni. 急にこういう質問あるかもしれないの Biraz で pataküte. 心構えしてください。 Yani farklı tellerden biraz çalabilirim. Takahashi Hanım şu an 23 yaşında. Benim annemle babamın gençliğinde Japonya'nın durumu çok iyiydi. Ben doğduktan sonra zaten hep aşağı doğru bir grafikle gidiyor ekonomi dedi. Yani biraz koronadan önce, koronadan sonra diye aslında büyük bir değişim var Japonya'da. Biz şimdi bu meşhur kavşaktan bir geçelim.
Tam şöyle sağa doğru bir ilerleyelim. Biraz turist gibi gezelim. Evet, hadi gidelim. Şöyle gidelim. Shibuya kavşağından 7802. kere geçiyoruz. Hadi abi. Çok kalabalık. İnsanlar bu çılgınlığın içerisine girmek için pardon. Çok fazla. Neredesiniz? Geliyorsunuz. Biraz gençlerin yeri olduğu için buralar genç ağırlıklı Shibuya'da açıkçası. Biraz daha sessiz bir yer. Şu Miyashita Park'ın arkasına doğru gideceğiz. Ayşe Hanım, challenge'a başlayalım. Haydi bakalım. Hadi kıdemela. Kaka, Magic ismini unuttum. あそこの2人はどうですか？話しかけましょうか。 Hanımefendinin ismi neydi? 高橋。高橋。 Ha Takashi. Sürmesen. Atsuya. Bu abi uyumaya gelmiş burada. Ne oluyor burada ya? Bak sıraya girmişler ya teker teker sonra gidelim bence. Bunlar büyük ihtimal cevap vermez de. Fotoğraf çekecekler burada. Bunlar da ekstra bunlar ne? Panoyu mu çekiyorlar? Mr. Green Apple. Albümü mü çıkacak bir şey mi Büyük olacak? ihtimalle. İlk reddimizi aldık. Zor Japonlarla röportaj yapmak zor arkadaşlar. İzin süreci biraz zor. Ayşe Hanım herhalde bir 10 kişiye sordunuz Evet. onu da. İstemiyorum dediler. Ben bilerek topa girmedim. Japon geldi arkadaşlar. Yani. Maddeli Kimse işte, kabul büyük etmiyor. ihtimalle. Ha gidiyoruz. Ajan gibi takip edeceğim sizi. Bulduk mu Ayşe Hanım? Bulduk. Sonunda bulduk ya bir tane. İkisine de soracağız. Aa, okey. Tamam. Nihonjin desu. Garanti olsun diye bir tane Japon, bir tane Türk, bir tane de YouTuber getirdik. Abi yemek yiyor. Yemeğini yesin devam edeceğiz. Başlayalım. İlk konuklarımıza mikrofonu uzatacağız. Ayşe Hanım da bize çeviride yardımcı olacak. Ben tutayım Ayşe Hanım. Ben her şeyi işi yaparım. はい。そしたらまずお名前と今どんな仕事をしていますかについて。シンジと言います。シンジと言います。 Shinji-san. インターネットの情報系のお仕事をしてます。 İnternette bir iş yapıyorum dedi. Çok ayrıntı vermek istemedi. İnternette bir iş yapıyor Evet. kendisi. Konnichiwa. O namae wa nan desu ka? 大使と言います。大使経理の仕事をしてます。 muhasebe bölümünde dedi. Muhasebeci. İkisi de Kanagawa Kanagawa'da yaşıyormuş, Tokyo değilmiş. もしよろしければ今やっている仕事の年収はどれぐらいか教えていただけますか300万ぐらい。 3 milyon yen kadar. 3 milyon yen kadar yıllık geliri. bir geliri varmış. 500万ぐらい。 5 5 milyon yen 5 dedi. milyon yen. 5 milyon yen muhasebecinin senelik ortalama maaşı. Yetiyor mu peki bu paralar? 東京周辺だと、だいたい500万ぐらいあれば、多分一人暮らし。趣味とかに回せるお金に余裕を持って使えてるのかなと思います。 Bu kadar bir maaş olduğu zaman hobilerimi de yapabiliyorum. Tek başıma yaşamak için de yeterli dedi. İkisi de. Diğer sorularım... Okey. Ha. Ne vardı? わかりました。すいません、ありがと Ne, う bu ご da ざ mı います。 yasak abi? yasak. Yasak mı? Hadi ipun ne? İpun nato var. わかりました。日本語で大丈夫です。あ、大丈夫です、大丈夫です。承知いたしました。はい、yasak mış. そしたら、ありがとうございました。 Ha, biraz Hayır. erken sonlandı. Okey, tamam. ご協力いただいてありがとうござい あました。りがとうございました。Niye abi burada 外に出ましょう。 enteresan. Japonya'nın enteresanlıklarından. Ya millet geliyor buraya canlı yayın yapıyor, birbirini hoplattırıyor, şey yaptırıyor. İlginç. Nereden abi bizi gördü geldi ya? Japonya'ya hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Japonya biraz böyle bir yer maalesef. Takashi sana soralım. Ona normal mi geliyor? 私は初めて聞きました。 O da, Ben o de da, ilk defa o da duydum ilk böyle bir kez. şey dedi. Biz Takashi San'dan gidelim. Sakura hanımefendiler geliyor da işte denk getiremiyoruz bir türlü. Yasak. Takashi San'a soralım. Aman Ali, Riza Bey, Aguzimizim, Tadi, Kakmasin. Ağzımızın tadı kaçtı biraz. Ayşe Hanım Takashi San'da kağıt evrak işleriyle çok haşır neşir olduğu için kendileri de sıkıntılara çok maruz kalıyor. Zor değil mi? Çok zor. Ya Her dünya şey üzerindeki için gördüğünüz en böyle kuralcı milletlerden. Parktayız abi ya. Yani konuşsak ne olacak, kamerayla konuşmasak ne olacak? Gerçekten öyle. Biraz tuhaf kuralları var. Saçın o ne sanni? Onigiri yiyen tatlı kız olabilir. Kabul etmedi. Arigatou gozaimasu. Biraz zorlanacağız gibi. Ayşe Hanımlar buldu. Teşekkür ediyoruz. まずお名前と今仕事していますか？名前武田一馬と言いま武田Bey bir mimarlık firmasında çalışıyormuş. す。350ですかね。50万。 3,5 milyon yen kadar Yıllık. dedi. Yıllık. Yıllık. Evet. Herkes genelde yıllık söylüyor burada. Bizde olsa aylık şu kadar deriz. Para yetiyor mu peki? 僕実家暮らしなので、実家だったら全然問題ないと思うんですけど、 Şu an Tokyo'da değil, Aichi diye bir yer var. Orada yaşıyormuş. Buraya bir konsere katılmak için gelmiş. Ailemle birlikte yaşıyorum. O yüzden maaşım yeterli ama eğer ailemle yaşamıyor olsaydım biraz zorlanabilirdim dedi. Şu anda ona göre Japonya'nın en önemli sorunu nedir? 物価上昇しているのに賃金が上がらない、今みんな言ってると思うんですけど、
まあ多分そこじゃないかなと。 Hayat masrafı artıyor ama maaşlarda çok fazla bir artış yok. En büyük problem bence bu dedi. Japonya hakkında doğru bilinen bir yanlış söyleyebilir mi? なんだろう。難しいね。から見た日本のイメージってどうですか逆に。 Ters bir soru sordu. Aksine ben size sorayım o zaman. Türkler Japonya hakkında ne düşünüyor dedi. Onun sizin düşündükleriniz hakkında belki yanlışsa onu söyleyeyim diye. Doğru bilinen yanlış Evet. mı? Biraz teknolojik kısmına olabilir. Çan kaçan bir ülke, teknolojik bir ülke algısı çok fazla ama günlük hayatta onu fazla göremiyor oluşumuz biraz girebilir bence. テクノロジーがとても進んでいる国という印象なんですけれども、実際に生活してみるとそこまででもないのかなってこの YouTuber さんの意見でした。合っていると思いますか？まあ日本先進国って言われてますけど、まあそうですね確かに。 Teknolojik bir ülke mi Japonya? 比べるとやっぱ進んでるかなと思うんですけど。 Gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman evet teknoloji gelişmiş ama gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman normal diyebilirim. Öyle çok aşırı bir şeyi yok dedi. Cevabımı aldım. Yaşamak istediği yurt dışında bir ülke var mı? やっぱアメリカですかね。 Amerika'da yaşamak istermiş. Nasıl desin? Neden? ちょっと経済抜きに考えると、ちょっとディズニーワールド行きたくて。あと僕テニスが趣味なんですけど。 Ekonomiyi falan bir kenara bırakırsak Amerika'da Disney World var. Orayı görmek istiyorum dedi. Bir de tenis seviyormuş. Tenis turnuvaları da Amerika'da çok fazla yapıldığı için onları da görmek istiyorum. O yüzden bir süre yaşamak istiyor. Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. おめいいçocukとあまフェナスルバージインサンララファズラユベニアル すいません、ありがとうございます。 Zor geldi. Zaten Eşan'ı da çok sevmiyorduk zaten. Arigato demişler. Arigato demişler. ありがとうございました。 Arigato すいません demişler. お名前と今の仕事について教えていただけますか？はい、さとこです。介護士の仕事をしてます。 Yaşlı bakımında çalışıyormuş. 今の大体でいいんですけど、年収か月収を教えていただけますか？月収が15、6万ですかね。 160-170 bin yani aylık kazancım dedi. Yetiyor mu? 今東京に住んでいますか？横浜です。その横浜で生活するためにその月収は足りていますか？そうですね。主人もいるので家族単位では足りてます。 Eşim de çalışıyor. Yokohama'da yaşıyorlarmış şu anda. Eşim de çalıştığı için yetiyor dedi. Çocukları var galiba. 子供は一人ですか？Bir tane çocuğu varmış. Eşiyle beraber çalışıyor, para yetiyor. Yokohama'da yaşıyorlarmış. Japonya'nın şu an için en önemli sorunu ne onun gözünden? そうですね。子供を育てていく上でやっぱりかかるお金がとてもあるので、その辺にかける政府とか市とかのお金がやっぱちょっと足りないかなと思います。 Çocuğu olduğu için şu anda çocuk yetiştirmek için gerekli olan çok fazla bir miktar var. Bununla alakalı devlet yeterli destek vermiyor dedi. Hali hazırda bir destek alıyorlar mı devletten? あります。どれぐらいですか2ヶ月に1回2万円が出て、それが子供がある程度成長するまで、ずっとではないんですけど。 Çocuk belli bir yaşa gelene kadar 2 ayda bir 20 bin yen yardım alıyorlarmış. Belli bir yaş. Kaç yaş oluyor 何 genelde? 歳までですか？何歳までだっけな。 15 yaşına kadar. 15 yaşına gelene kadar 2 ayda bir 20 bin yen para alıyorlarmış devletten. Onun gözünden Japonya'da sağlık sistemi nasıl acaba? 国民保険とかそういうものでは必ずみんなが病院に行けるっていう権利があるので保障されているので、そういうのではいいと思います。 Sağlık sigortası bence şu an yeterli. İsteyen herkes gidebildiği için, hastaneye baktırabildiği için kendine güzel dedi. Yanlış bilmiyorsam bu ameliyat tarzı bir şey olursa üniversite tarzı hastanelerde bayağı böyle milyon yenin üzerinde para çıkıyor. Eşim de bana hep diyordu hasta olma, hastaneye düşme diye. Aklıma o soru geldi. Doğru bilinen bir yanlış soralım kendisine Japonya hakkında. 間違ってること？なんだろうな。なんかある？日本人が描くアニメの世界だったら似てると思います。でも海外の方が描く日本の世界だとちょっと夢々しすぎるというか、もうちょっと現実的かなと思います。 Animelerle alakalı sordum ben de hani fikir olması açısından ama Japonların çizdiği animeler Japonya'ya benziyor ama yabancıların çizdiği animeler benzemiyor dedi. Güzel dertlerden bir tanesi. Birden 10'a kadar bir sayı söylesin. Bakalım şansına ne çıkacak Türkçe. じゃあ8。 8. 最初に私が読みます。Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Dostum oşamaz, hasmım
らっしゃいます。出ないです。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。Çeviri için teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım buyurun top sizde. まずお名前と今仕事をしていますか？はい、名前はルイで今普通に会社員。 Ofis işçisi olarak çalışıyorum dedi. Ofis çalışanı. Hı hı, ofis Ne kadar çalışanıymış. maaş alıyor? Aylık ya da yıllık? だいたい年収で650万円くらい。 6,5 milyon yen kadar dedi. Senelik 6,5 milyon yen kadar. Yetiyor mu peki Tokyo'da 今 yaşamak 東京 için? に住んでいますか？まあ足りてはいます。 Evet dedi. Daha fazla olursa daha iyi olur tabii ama yetiyor dedi. Japonya'nın geleceği hakkında neler düşünüyor kendisi? 今ちょうど政治参院選っていうのが行われてて、まあいろいろと皆さん考えてる時期だと思うんですけど。 Yakın zamanda seçimler var. O yüzden bu aralar herkesin aklında bu tarz sorular vardır diye düşünüyorum ama seçimin sonucuna göre büyük ihtimalle değişecek sonuçlar dedi. Umut olacak ya da olmayacak. Yurt dışında yaşamak istediği bir ülke var mı? カナダのバンクーバーに住みたいなと思います。 Daha önce Kanada'ya değişim öğrencisi olarak gitme fırsatı olmuş. Orada yaşadığı hayatı sevdiği için eğer yurt dışında yaşamak istersem Kanada'yı seçerim dedi. Lokum denettirelim, lokum topuna girelim. Lokum denemek ister mi acaba? トルコのデザートを持っているんですけれども、もしよろしければ試していただけませんか？ありがとう。なんかテシェクレっていうんですか。わかん Biliyor な mu い。 Türkçe? 動画で撮った方が良かった。 Türkçe biliyor. Kanada'dayken Türk arkadaşı varmış. Onlardan öğrenmiş. Teşekkür ederim. Tokyo'cunun tomada çay başladı. Siftahı yapalım. Bunu da birkaç aydır açmıyorum. İnşallah bozuk çıkmaz. Turkish Delight. 甘いです。 Lokum. Ay dozo. Hadi bakalım. Günün ilk talihlisine lokumu denettirdik. Afiyet olsun. Güzel, lezzetli dedi. 甘いですか? ココナッツ甘いで。甘い。 Mutluydu. Pontu. Bir tane daha aldı. Vallahi yiyor. Çok zorlamayayım bence. ありがとうございます。 Arigato gozaimaşita. Lokumu da denettirdik. Teşekkürler. Birden 10'a kadar bir sayı söyle. 5. Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba. Adam pisliğin tekten bada. Adam pisliğin teki kiran bada. とは言ってないです。ありがとうございます。 Takashi sana verelim. Şekeri Takashi sana düşmesin. da bence röportaj yapalım. O da söylesin. Olur olur. Afiyet olsun. Tam Türk gibi yedi ha. Güzel, lezzetli dedi. Yani konuşmadı ama söyledi. Dokusunu seviyorum dedi. Takashi Hanım ofiste çok böyle iştahlı yemek yemesiyle meşhur bu arada. Hep onigirisini evde hazırlayıp geliyordu. Ofiste saat 4 gibi karnı acıkıyor ya herkesin öğle arasından sonra. Maşallah. Saat 4'te böyle çıkartıyor onigirisini yiyor. Hepimiz böyle bakıyoruz. Onigiri time'ını. Hokkaidolu kendisi. Hokkaido'lular sever. Hokkaido'ların boğazı gırtlağı güzeldir. Hokkaido'lu. Neden herkes maske takıyor Japonya'da? Takashi. 日本人はどうしてみんなマスクしてるんですか？その方がマスクしてる生活に慣れてしまったので、マスク外すと恥ずかしいって思う人も多いと思います。 Covid sırasında herkes maske taktığı için artık ona çok alıştık. Türkiye'de o kadar değildi ama Japonya'da Covid sırasında neredeyse 2 yıl boyunca kimse maskesini çıkartmadı. Haliyle ona alışıldığı için çıkartınca sanki böyle kendilerini çıplak gibi hissediyorlar, utanıyorlar dedi. Benim bir görüşüm var maskeyle ilgili. Genelde kadınlar, kızlar, erkekler yüzlerini fazla beğenmedikleri için bir kaçış yeri gibi görüyorlar maskeyi. Doğru mu acaba? Doğru buluyor mu? まあでもそれもあるんじゃないかと思います。でも私はちょっとメイクするのめんどくさい時とかはもう楽なのでマスクしちゃって隠してます。 O da vardır diye düşünüyorum ama özellikle ben makyaj yapmaya üşendiğim zamanlarda maske takıyorum, makyajdan kurtuluyorum dedi. Çakır öldü Memati. Çakır'ı testeye toprağa yolladı. Biz onun dimdik gömülmesini sağladık. Yeneydiniz. Kurtlar Vadisi bu. Saygıdan söylememiz lazım. 何? Kakir ordu memati kakiri testere toplada yojale amadi biz onun dimadik gomülmesini sagradik. Çakır'a Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? aksanı güzel mi? Aksan güzel. Ato evet. Evet. Tamam. Tamam. Abone olun. Şöyle böyle じゃない Söyle böyle canım. 私いつもなんて言ってました Şöyle böyle, çok şöyle yaşa. çok yaşa. yaşa. Hep beraber. Şöyle böyle siz mi öğrettiniz? Yok onu ben öğretmedim. Çok yaşayı ben öğrettim. Şimdi ben hapşırınca kimse bir şey söylemediği için ben biraz üzülüyordum. Ondan bahsedince ezberlediler. Şu an ben hapşırınca herkes bir ağızdan çok yaşa diyor. Çok yaşa, çok yaşa. Sizin okuldaki ortamı da böyle çalışanları çekmek lazım. Siz hapşırınca bütün çalışanlar size çok yaşa mı diyor Japonlar? Evet. Hepsi genelde kadın çalışanlarımız. Kadın çalışanlar. Çok yaşa diyorlar. Bir ezberleyene kadar
Bir süre İlginç. geçti, ondan sonra çok şeyi de ezberlediler. Hep beraberi de ezberlediler. Japonca'da yok ama öyle bir Yok, şey. hiç öyle bir Japonca'da. şey yok. Eşime de sormuştum. Yok dedi. Ne diyorsun dedim. Bir şey demiyoruz dedi. Şöyle. Nasılsın? Şöyle böyle. Mama desu. Bir tura daha çıktık. Biraz daha Japon avına çıktık. すみません。今 YouTube チャンネルのためにインタビュー動画撮ってるんですけれども、5分ぐらい時間あり。岡田と言います。 Kendi işini yapıyormuş şu anda. Serbest meslek dedi. Ne iş yapıyor? 美容関係の Güzellikle alakalı bir işim var dedi. Ne kadar kazanıyor? 大体どれぐらいか教えていただけますか？ Ortalama. 夫と一緒にやってるのであんまり詳しくわかんないんですけど100いかないぐらいですかね。 Eşimle beraber yürütüyoruz işi. Mali kısmı o baktığı için ben tam bilmiyorum ama dedi 1 milyon yen kadar alıyoruz ayda dedi. Güzel. Toplam. Herhalde yetiyordur. Sormamıza gerek yok. 今東京で生活していますか？神奈川県横浜の方。 横浜taraflarında yaşıyorlarmış. この年収か月収は日本で生活するためには足りてますか？足りてない時もありますね。 Yetmediği zamanlar da oluyor dedi. 1 milyon yene göre. Dükkanı işlettikleri için büyük ihtimalle gelir vardır da gider de ona göre oluyordur diye tahmin ediyorum. Masrafları çok oluyor. Japonya ekonomisi hakkında neler düşünüyor? Kendisinde dükkanı varmış. なんだろうあんまり考えたことないんでもう自営で自分たちでやってるのでもう頑張るのみなので Çok fazla düşünmedim bu konuyla alakalı çünkü zaten kendi işimi yapıyorum. O yüzden birinden maaş almadığım için ben ne kadar çabalarsam o kadar para kazanıyorum dedi. Güzel, farklı bir bakış açısı geldi. Japon'un geleceği hakkında soralım mı bunu? Farklı bir İsterseniz cevap soralım. gelir mi? Bir soralım Japon'un geleceği hakkında neler 今 düşünüyor? お子 Çocuğu da 様も var. いらっしゃるんですけれども、日本の将来についてどう思いますか？どう思う？そうですね。なんだろう。そんなに気にしたことがないんですけど、この子が大きくなった時は大変なんじゃないかなって思うぐらい。 Çok fazla düşünmedim bu konuyla alakalı ama şu an Japonya'da çocuklar gittikçe azalıyor. O yüzden benim çocuğum da büyüdüğü zaman büyük ihtimalle zorlanacaktır dedi. Yurt dışında yaşamak istediği bir ülke var mı? Onu もし soralım. 海外に住むとしたら、ここに住んでみたいとかそういう国はありますか？ないかな。日本でいいかな。なんかやっぱり安全だし、街も綺麗だから。 Japonya'nın şehirleri de güzel, güvenli de bir ülke. O yüzden Japonya'dan başka bir yerde yaşamak istemezdim dedi. Lokum var. Lokum denemek ister mi acaba? Takashi-san da hemen yardım etti bize. Tamam, lokumu denettirelim. Kokusu güzeldir. Bak buraya kadar geldi kokusu. 甘いです。本当に甘いです。はい、どうぞ。これピスタチオです。 ピスタチオなの。 Beğendiler ama çok tatlı dediler. Aslında bu o kadar tatlı değil de Japonlara genel Evet. olarak tatlı geliyor Buradaki maalesef. tatlılar tatlı değil çünkü. Bizim baklavayı deneseler valla. 全銀丸スグルドゥンセネシニヨラ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。Hokkaido'lu hemşehrimi bulmuşum. Ayşe Hanım, biraz ben Hokkaido hakkında konuşacağım. Kushiro'nun sorunlarını konuşacağım kendisiyle. Hokkaido'da yaşamak istiyor mu kendisi? Dönmek istiyor mu memleketine? 帰りたいが家族できて子供とか生まれたら北海道で子供を育てたいです Evlenip çocuk falan yaparsam o zaman Hokkaido'ya taşınmak, çocuğumu Hokkaido'da büyütmek istiyorum. Oo, ne güzel. Tam benim kafada ya. Vallahi güzel. Japon'u oralara getirmek biraz zor. Eşimden biliyorum. Kyushu'lu birini bulursa, evlenirse Hokkaido'da 6 ay kış biraz zor olabilir. Soralım mı biraz? Kadın erkek ilişkileri, Japon kızları hangi yabancı erkeklerini daha çok beğeniyor diye bir tane sorun var. 有名なのはウクライナとかトルコの男性はかっこいいイメージがあります Ukrayna ve Türk erkeklerinin yakışıklı olduğu hakkında popüler bir görüş var dedi. Benim böyle bir görüşten haberim yok bu arada. Tamamen kendi fikirleri. Karakter değil, tamamen görünüş dedi. Bir ülkede yaşamak istese hangi ülke olurdu? 海外に住むとしたらどの国に住みたいですか？フィンランドフィンランド。 Neden? まず人も日本人に似て控えめな人が多いって聞きました İnsanların karakterleri biraz Japonlara benziyor diye duydum. Biraz daha böyle çekingen, çok kendini öne atan insanlar değiller. Onun dışında bir de sosyal olarak da eğitim olsun, sağlık olsun gelişmiş olduğunu bildiğim için orada yaşamayı isterdim dedi.
gezdirdiğim insanlar, rehberliğini yaptığım insanlar soruyor. Japonların neden bu kadar Amerika'ya bağlı olduğunu, gençlerin neden bu kadar özenti derecesinde sevdiğini çok soran oluyor. Bizim gibi düşünmediklerini ben genel olarak söylüyorum. Bakış açıları biraz farklı oluyor. Japonca dil okulunda çalışan bir hanımefendiye soralım. Gerçekten böyle bir algı, ilgi var mı? Kendi gözünden bir görelim. 今若い人たちはもうそういう戦争があったとかそういう歴史の関係で国を嫌うみたいなのはあんまりないと思います。 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atom bombası gibi bir şey olduğu halde neden Japonlar Amerikalıları seviyor hala diye sordum. Gençler açısından öyle savaş falan çok düşündükleri bir şey değil. Daha ziyade eğer bir ülke hakkında kötü bir düşünceleri olacaksa, kendilerinin o ülke vatandaşıyla alakalı kötü bir tecrübeleri varsa anca öyle bir düşünceleri olur. Mesela işte son zamanlarda turistler ülkeyi çok kirletiyor, çöplerini düzgün atmıyorlar falan gibi şeyler haber oluyor. O tarz durumlarda bu ülkenin insanları işte biraz saygısız veya işte bu tarz şeylere dikkat etmiyorlar gibi bir düşünce yapısı olabiliyor ama hani 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar da bize böyle yapmıştı falan gibi bir düşünce çok fazla yok akıllarında dedi. Nihonjin wa Nihon ga mo suki to ka Nihon ga ichiban to ka omotteru mitai na kangaekataってありますか？ 一番好きは好きだと思います。安全だし、安心して暮らせる国だと思います。 Japonya'yı seviyorlardır. Burada yaşamayı seviyorlardır çünkü güvenli. Ama öyle çok aşırı milliyetçi olduklarını düşünmüyorum dedi. Japonya'ya gezi için geleceklere turistik bir öneri yapacak olursa nereleri tavsiye eder? 私やっぱ北海道出身なので、北海道はおすすめします。あと広島。 Hokkaido'lu olduğum için tabii ki Hokkaido'yu tavsiye ediyorum. Hem doğası güzel. O yüzden tavsiye ederim. Onun dışında Hiroşima Üniversitesi mezunu olduğu için orada da yaşamışlığım var. Hiroşima'da da işte bu atom bombasıyla alakalı müze var. Japonya dışında bir yerde deneyimleyemeyeceğiniz bir takım şeyler deneyimleyebilirsiniz. O yüzden orayı da tavsiye ederim dedi. Tabemono to shite wa osusume arimasu ka? 北海道の海鮮丼、イクラが美味しいです。 Hokkaido'nun meşhur olan bu sashimilerle, çiğ balıklarla yapılan altında pirinç olan bir yemek var. Kaisendon deniyor ona. Onu tavsiye ederim dedi. Arkadaşlar beni biliyorsunuz, Hokkaido'yu seviyorum. Bir Hokkaido'yu seven, orada yaşayan birini daha buldum. Hokkaido belki bıkmış olabilirsiniz. Sürekli Hokkaido'yu böyle tavsiye ediyoruz ya. Hokkaido yemeğini yiyin diyorlar. Şimdi genellikle bunu izleyecek olanlar ya arkadaşım Hokkaido'ya nasıl gidelim yiyelim diye bir soru da gelebilir. Genel olarak Japonya'da diye. 芋団子っていう芋団子。 Yuvarlak yuvarlak tatlılar var. Normal patatesi dedi. Haşladıktan sonra eziyorlarmış. Soya sosu koyuyorlarmış içerisine. Biraz tatlı yapıyorlarmış. Onu o şekilde tatlı gibi yiyorlar. Imodango dedi. Aklına gelmiyor değil mi? Böyle ramendir, sushi'dir. İlk aklınıza ne gelecek? Ben ilk geldiğim zaman çok fazla denemek istediğim şey tempura denemek istemiştim. Sushi tabii ki denemek istedim. Ramen denemek istedim. Onun dışında takoyaki çok meşhur. Okonomiyaki çok sevmiştim ben ilk yediğim zaman. Biraz mücvere benziyor. Hiroşima'nın Ryo. なんで言わないんですかお好み焼き。確かにお好み焼き美味しいです。 Kobe eti denemiş mi daha önceden? 食べたことない。豚ミーゴルデギルハキンベイオグルンオーセニンヤンゲンヤンゲンヤンゲンヤンゲンイスマイルアビホウ。 Güzel sohbet, muhabbet ettik. Tekrardan kendilerine arigato gozaimasu diyorum. Teşekkür ediyorum. Kyo arigato gozaimashita. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Japonlara biraz soru sormaya çalıştık. Ayşe Hanım, teşekkür ediyorum kendisine. Biraz koşturduk. Lokumu Sayane Hanım'a verdik. Bol bol yer kendisi. Vanilyalı lokum, omiyagi. Ayşe Hanım Human Akademi'de çalışıyor. Beraber Osaka'ya gideceğiz, video çekeceğiz. Osaka'daki okulun videosunu çekeceğiz. Akademiyle ilgili, okulla ilgili Japonca dil okuluna ilginiz varsa açıklama kısmına bir bakabilirsiniz. Şimdi Ayşe Hanım da güzel özetleyecek orayı. Uzun dönem için gelirseniz Tokyo ve Osaka kampüslerinden birine 20.000 yen kişi başında bana haber verin. Tik diye nakit olarak vereceğim. Japonca Dil Okulu'na eğer Cemko'nun kanalından görüp de yazılmak isterseniz Cem Bey sağ olsun zaten bütün videoların altına linki koyuyor. Oradan tıklayarak başvurunuzu yaparsanız ben size yardımcı olacağım. Japonya'ya geldiğiniz zaman da 20.000 yen Cemkon size verecek. Eğer bu kampanyadan faydalanmak isterseniz mutlaka linke tıklayıp kayıt olmayı unutmayın. Evet. Evet. Tamam. Evet.
Evet, gelin. Okulla ilgili durumlar nasıl? Yoğunluk var mı? Son zamanlarda Temmuz ayında gelen öğrencilerin dersleri başladı. Oralara koşturuyoruz. Bir yandan bir sonraki Ocak döneminde gelecek öğrencilerin belgelerini hazırlıyoruz. İlgisi olanlar erkenden kayıt yaparlarsa daha iyi olur değil mi? Çünkü biraz zaman istiyor. Evet, neredeyse artık bir sene öncesine atıldı maalesef başvurular. O yüzden eğer gelmek istiyorsanız ne kadar erken başvurunuzu yaparsanız o kadar hızlı gelebilirsiniz. En yakın yardımcı olabileceğim dönemler 2026'nın Nisan ayında başlayacak olan dönemler. Hem Tokyo hem Osaka için. O yüzden eğer Nisan ayında ben Japonya'ya gideyim orada eğitim alayım diyorsanız eğer şimdiden başvurabilirsiniz. Osaka için daha iyi. Evet. Bayağı bir ilgi var o zaman. Evet, ilgi çok var. Kontenjan hemen doluyor. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Videonun da sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız video altına yorumlarınızı yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone ol. Abone ol. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Kendinize iyi bakın.